Atölye Masal YouTube kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlarım. Bugün sizlerle amigurumi arıcık tarifimi birlikte örüyor olacağız. Şöyle ürünümüzü bir görmüş olalım etraflıca. Daha önce Instagram hesabından yazılı tarifini paylaştığım bir ürün. Keçe iğneleme ile çalıştığım bir üründür arkadaşlarım. Tarifi görenler ya da uygulayan arkadaşlarım biliyorlar. Şöyle minik detaylarıyla bu minik aksesuarımızı yakından görmüş olalım arkadaşlarım. Çalışmış olduğum bu üründe keçeleme ile detaylandırdığım hatlarım var. Biz örerken bugün düz örgüyle nasıl yaparız onu inceleyeceğiz. Bu şekilde kullanmak isteyen çok arkadaşım olmuştu. Onlar için de bir yanıt olmuş olur. Kanatlarımızda ben örerken tarifimde inceleyen arkadaşlarım görmüşlerdir. Tel ya da herhangi bir malzeme kullanmadan yapmıştım. Bugünkü örümümüzde birlikte ince telle nasıl şekillendirebiliriz onu da göreceğiz arkadaşlar. Hemen aracığımızın ölçülerine bakalım. Şöyle yaklaşık 10 santimlik bir ürün arkadaşlar. Kanatları da şöyle şuradan ölçersem 5 santim diyebiliriz yaklaşık olarak. Malzemelerimize geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim arkadaşlarım. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Anında paylaşımlarımdan haberdar olabilirsiniz. Hadi gelin o halde şimdi malzemelerimize bakalım. Evet arkadaşlarım, arıcık için 6 milim gözlerimiz var. İğnelerimiz, makasımız, 220 milim tığımız, elyaf doldurucumuz kullanıyorsanız. İp olarak da orta kalınlıklı ipler tercih ediyorum arkadaşlar. Siyah, sarı, beyaz ip renklerde ipimiz olacak. Bir de yanaklar için şu tonlarda bir gül kurusu gibi bir renkte tercih edebilirsiniz. Hadi gelin malzemeleriniz hazırsa örmeye başlayalım. Sihirli halkamızı yaparak başlayalım arkadaşlar. Kafadan örmeye başlıyoruz. Sihirli halkamın içerisine 6 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Sihirli halkamızı sıkıştıralım. Spiral bir şekilde örmeye devam edeceğiz. Yani döne döne öreceğiz. Şu ilk ilmeğimden başlayayım. İkinci sırada her ilmeğe çift batıyoruz arkadaşlarım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bir üst sıraya geçeceğiz arkadaşlar. Burada bir ilmek belirleyici kullanalım. Şöyle diğer rengimizden bir miktar ip alıyorum. Hem pratik hem daha rahat. Ben ip ilmek belirleyiciler kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi bir üst sırada bir arttır bir ör yapıyorum arkadaşlar. 6 kez tekrar edeceğiz. Birinciyi yaptım. İkinciyi yaptım. Bir ör bir arttır. Üçüncüyü yaptım. Bir ör bir arttır. Şunu alalım. Dördüncü. Bir ör bir arttır. Beşinci. Ve sonuncuyu yapıyorum arkadaşlar. 18 sık iğne elde edeceğiz. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. 1 2 örüyorum. Bir arttırıyorum. 1 2 örüyorum. Bir arttırıyorum. Aynı işlemi 6 kez tekrar ediyorum. 1 2 örüyorum. Bir arttırıyorum. 1 2 tek sık iğne örüyorum. Üçüncüsünde aynı yere 2 kez batıyorum. 1 2 ör,
bir arttır. 6 kez tamamladık arkadaşlar. Şimdi 24 adet sık iğnemiz var. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Bu sırada herhangi bir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Her ilmeğe bir sık iğne batıyoruz. Ve yine 24 sık iğne ile bir tam tur dönmüş olacağız. Evet, şimdi 24 sık iğnemizi tamamladım. Bu sırada 3 ör, bir arttır yapacağız arkadaşlar. 1, 2, 3 tek örüyorum. 1 arttırıyorum. 1, 2, 3 tek örüyorum. 1 arttırıyorum. 1, 2, 3 tek sık iğne, 1 adet çift sık iğne. 1, 2, 3 tane tek batıyorum. Bir tane aynı yere 2 kez batıyorum. Evet, bu sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. 6 kez arttırma yapmış oldum arkadaşlar. 30 sık iğneye ulaştım. 1, 2, 3, 4 sık iğne yapıyorum. 1 artırıyorum şimdi. 1, 2, 3, 4 sık iğne yaptırıyorum. 1 arttırıyorum. Kafayı şimdi birazcık daha genişletmiş oluyoruz. Tepeden aşağı yaparken boynuna doğru örüyoruz arkadaşlar. Kafanın tepe noktasından başlamış olduk. 6 kez 4 ör, 1 arttır yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ördüm. 1 arttırdım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ördüm ve son arttırmamı yaptım. Şimdi hem sayalım hem bakalım arkadaşlar. Toplamda 6 sıra öreceğiz. Şuradan ilmek belirleyicimizi koyalım. Kaç tane sık iğnemiz olmuş sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36. Alışkanlık haline getirin arkadaşlarım. Yaptıktan sonra saymayı biliyorsunuz, bizim işimizde sayılar önemli. Kaçırdığımız zaman sık iğneyi model bozuluyor. Tarife uygun şekilde devam etmek gerekli. Şimdi 6 sırayı tamamlayıp hemen geliyorum. Evet, şimdi ben tamamladım arkadaşlar. 13 sıraya toplamda tepeden 13 sıra örmüş olduk. 6 sıra 36 sık iğneden herhangi bir eksiltme arttırma yapmadan tamamladım. Gözlerimizi takacağız arkadaşlar. 12. ve 13. sıra arasına takılacak gözler. Şu sıraya takacağız. Bu 13. sıramız, bir öncekiyle arasına takacağız. Şimdi devam edelim. Birazcık daha ördükten sonra göz takımını da yapacağız beraber. Şimdi azaltmaya geçiyorum arkadaşlar. Ne yapmıştık en son? 4 arttırma, düzeltiyorum. 4 sık iğne, 1 arttırma yapmıştık. Şimdi 4 sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir azaltma yapıyorum arkadaşlar. 2 ilmeği birlikte alıyorum ve örüyorum. 1, 2, 3, 4 sık iğne örüyorum. Bir azaltma yapıyorum. 1, 2, 3,
4 sık iğne örüyorum. Bir azaltma yapıyorum. 1 2 şöyle teli kaçtı. 2 3 4 sık iğne örüyorum. Bir azaltma yapıyorum. Şöyle biraz ipimi alayım. 1 2 3 4. Toplamda sıra sonuna kadar 6 kez bu işlemi tekrar etmiş olacağız arkadaşlar. 36 adet sık iğnemiz vardı. Onu da 30'a düşürmüş olacağız. Sonuncusunu yapayım. Bakalım kaç yaptık? 4, bir tane azaltmamız kalmış. Evet. Şimdi 30 sık iğnemiz oldu arkadaşlar elimizde. Azaltmaya devam edelim. 1 2 3 sık iğne örüyorum. Ben ön ilmeklerden alarak azaltma yapıyorum arkadaşlar. Farklı teknik uygulamaları da var. 1 2 3 sık iğne örüyorum. Kim arkadaşımız ön ilmekten ve arka ilmekten alarak azaltmalarını yapmayı tercih ediyor. Mesela 1 2 3 sık iğne yapalım. Bir azaltalım. Şimdi boyun kısmına doğru ilerliyoruz aracığımızın. 1 2 3 sık iğne örüyorum. Bir azaltıyorum. 1 2 3 sık iğne örüyorum. Bir azaltıyorum. Yine toplamda 6 kez bu işlemi tekrar etmiş olacağız. Bir azaltma yapıyorum. Şimdi 6 kez tamamladıktan sonra elimizde 24 adet sık iğnemiz kalmış oldu arkadaşlar. Şimdi göz takımını yapalım. Şuna şöyle bir iki sık iğne daha ördüm ben. Son azaltmamızdan sonra örgümüzün ilmek arası bozulmasın diye. Şimdi arkadaşlar burası başlangıç noktamdı. Ben her zaman başlangıç noktalarını arkaya almayı tercih ederim. Gözlerimizi alayım. Evet. Şimdi ne demiştik? 12. ve 13. sıralar arasında demiştik. Hemen sayalım. Şuradan başlıyorum. Şuradan 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 13 şurası. Demek ki buraya takacağız. Şimdi şöyle şuraya bir iğne takalım arkadaşlar. Şöyle alayım. Evet, tekrar sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Şimdi buradayız. Şurası tepe noktam. Burası tam orta yer olsun. Ortası olsun. Arada 3 sık iğne bırakacağım arkadaşlar. Şurası tam ortası dediğimize göre şöyle yanlarına baz alabilirim. Şu bir sık iğnem olsun. Şuraya bir gözümüzü takalım. Şöyle 3. Şuraya bir gözümüzü takalım arkadaşlar. Şunu alıyorum. Evet, şimdi belirledikten sonra şurayı birazcık makasımın ucuyla genişleteceğim. Yeterli oldu mu bir bakalım. Belki biraz daha gerekebilir. Yeterli oldu. Şimdi gözün bir tanesini taktık arkadaşlar. 3 sık iğne arada kalacak demiştim. Bakalım buraya taktığımızda sağlıyor mu? Diğerini de alalım. Bakalım beraber. Bakın. Şöyle görelim. Evet. Yeterli arkadaşlar. Vereceğimiz ifade için bu şekilde takmanız gayet uygun. Şimdi kilitleyelim gözlerin arkalarına. Mühürleme tekniği nasıl yapıyoruz? Onu da bir görmüş olalım arkadaşlar. Ben hemen bir çakmağımı da alayım. Evet, şimdi mühürleme tekniği için bize bir çakmak lazım. Nasıl yapıyoruz arkadaşlar?
Gözleri taktıktan sonra, üründe yerlerini belirledikten sonra gözümün arkasını takıyorum. Şimdi kilitlememizi sağladık. Kilitlemeyi yaptıktan sonra bir de şu detay bilgiyi vereyim arkadaşlar. Küçük oyuncaklarda, böyle minimal aksesuarlarda, yetişkinlere özel yapılan ürünlerde mühürleme kullanmıyorum ben, ama çocuklar için yapacağınız oyuncakların tamamında kullanmanızı öneririm. Çakmakla bu kilidini takmış olduğumuz gözü eritiyorum arkadaşlar arkasına. Bakın. Ateş kuvvetlendikten sonra çakmağımın arkasıyla ben bunu bu şekilde yatırıyorum. Bazı göz aparatlarında daha kalın bir doku oluyor. Bazıları direkt yatıyor. Şöyle tekrar eritebilirsiniz. Ve onu bu kilitleme aparatına sabitliyorum arkadaşlar. Bakın hemen zaten şu şekilde bir görüntü almış oldu. Elimle de dokunabiliyorum. Soğudu diyebilirim. Hemen diğerini de yapalım. Bakın sabit çıkması kesinlikle mümkün değil. Hemen diğerini de takalım, görelim. Kilitliyorum sonuna kadar. Ve çeviriyorum. Gözün uç kısmından eritmeye başlıyorum. Kuvvetlince söndürüyorum. Ve çakmağımın arkasıyla formunu veriyorum. İşte bu kadar. Mühürleme işlemimiz tamamlanmıştır. Ürünlerinizde güvenle kullanabilirsiniz bu tekniği. Evet, şimdi biz örmeye devam edelim arkadaşlar. En son 3 ör 1 azalt yapmıştık. Şimdi 2 ör 1 azalt yapacağız. Zaten 2 örmeyi, 2 sık iğneyi yapmıştım ben. 1 azalt yapıyorum. 1 2 örüyorum. 1 azaltıyorum. 1 2 örüyorum. 1 azaltıyorum. 24 sık iğnemiz kalmıştı en son. Şimdi 18 sık iğne indiriyoruz arkadaşlar. Bir, iki örüyorum. Bir azaltıyorum. Bir, iki örüyorum. Bir azaltıyorum. Evet. Sıra sonunda 18 adet sık iğnemiz var. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Evet. Şimdi elyaf dolumuna başlayalım arkadaşlar. Daha fazla küçültmeyelim. Elyafımı alayım hemen. Şöyle tutacağım. Elyaf dolumunu yapıyoruz. Şimdi şöyle yerleştire yerleştire dolduruyoruz arkadaşlar. Boşluk bırakmamaya çalışın. Tepeden başlıyorum. Parmaklarım yardımıyla şekil vererek, formunu düzelterek yapıyoruz bu işlemi. Şöyle alayım. Bir anda hepsini doldurmaya çalışmayın. Azar azar yerleştire yerleştire doldurmanız daha güzel bir görüntü almanızı sağlayacak. Parmaklarınız birbirini desteklesin. Etraflıca yuvarlak şekilde şöyle çevire çevire doldurun. Evet, bakın. Şöyle. Bu yeterli. Yine kapatma kısmına kadar ilerleyelim. Gerek olursa boyun kısmından doldururuz. Zaten boyun kısmını kapatmayacağız. Şimdi bir ör bir azaltla turumuzu tamamlayacağız. 12 sık iğne
kalacak. Bir ör, biraz alt yapıyorum. Elyafı parmağımla destekliyorum arkadaşlar. Çıkmaması için. İlmeklerin arasına girip tığımda beni zorlamaması için. Ona da dikkat ediyorum. Çevire çevire örüyorum. Evet. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sık iğnemiz oldu arkadaşlar. Burada şu şekilde bir ilmek kaydırma yapıyorum ve ipimi keseceğim arkadaşlar. Gövdeyi de öreceğiz. Gövdede uzunca ip bırakırız. Burada uzun ip bırakmanıza gerek yok. Gövde ipiyle dikişi yaparız. Şöyle ilmek belirleyicimi de alıyorum. Evet, kapıyı örmüş olduk. Şurada boşluğumuz var arkadaşlar. Onu da hemen doldurayım. Şöyle tığımın arkasından yardım alabilirim. Parmaklarınızla yokladığınızda boşluk gelen yerlerde ilaveler yapın arkadaşlar. Şu sarı ipimizi de şöyle içerisine koyabiliriz. Yine dediğim gibi dikişten önce bakarız. Uygun olan yerler varsa eğer boşluk olarak doldurmaya devam ederiz. Hadi şimdi boynuzlarla devam edelim arkadaşlar. Evet, şimdi siyah ipimizle devam edeceğiz. Boynuz dedim, düzeltiyorum. Antenlerle devam edeceğiz arkadaşlar. Anten yapımı için 6 adet zincir çekiyorum. Önce bir ipimi kilitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tığımın üzerine doluyorum. Tekli trabzan yapacağım arkadaşlar. 1, ikinci ilmekten başlayarak 2, 3, 4, 5 adet tekli trabzan yapıyorum. 1 adet zincir çekiyorum ve ipimi uzun kesiyorum arkadaşlar. Birazcık dikişini yapacağım çünkü. Birinci antenimizi tamamladık. Şimdi hemen ikincisini de yapalım. İpimi kilitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. İpimi tığımın üzerine ipimi doluyorum. İkinci ilmekten zincirden başlayarak tekli trabzan yapıyorum. Tekli trabzanı da görmüş olalım. Tığımızın üzerine doluyoruz. Zincirimizden geçiriyoruz tığımızın kancasını. İpimizi çekip hepsini bir kapatıyoruz arkadaşlar. Tekli trabzan dediğimiz işlemde teknikte bu şekilde yapılıyor. Tığımın üzerine doluyorum. Tığımın kancasıyla ipimi çekip tamamını kapatıyorum. İkinci antenimizi de tamamladık. Onu da hemen şöyle keselim. Evet. Şimdi antenlerimizin dikişini yapalım arkadaşlar. Şurada göstereyim size. Bakın, orta sihirli halkamızdan 1, 2, 3, 4 sayıyorum. Gördünüz mü? 4, 3 ve 4. sıralar arasına dikeceğiz. Hemen şöyle ipimizi geçirelim. Dikişimizi de yapalım. Evet. Örgünün düz tarafına getireceğim arkadaşlar. Şöyle yapalım. 1, 2, 3 ve 4. Bakın. Şöyle hemen tekrar bakalım. Arada 3. ve 4. sıra kalacak. Burası tam ortası arkadaşlar. Şurayı da arı kullanacağız. Şuradan alıyorum. Şöyle geçiriyorum. Çünkü örgümün düz tarafının gelmesini tercih edeceğim. Bu şekilde dikeceğim. Şimdi başlangıç noktasından alıyorum. 3. ve 4. sıranın ortasından çıkartıyorum. Bir boynuz antenden alıyorum. En başa tekrar geliyorum. Bir antenden alıyorum. Şöyle tek telini alalım. Burada şu şekilde bir sabitleme yapalım. Tekrar öbür başa geçiyorum. Şuradan kenardan bir ilmek alıyorum. Şöyle sabitleme yapıyorum. Şöyle geçirip uzak bir yerden çıkıyorum arkadaşlar. Şöyle tekrar geçirip boyundan çıkalım.
şu şekilde uygun bir yerden ipin diğer ucunu da çekelim. İçeriye alalım. Şimdi bir tanesini yapmış olduk. Şu şekilde formunuzu verebilirsiniz. Bakın. Gördünüz mü? Şöyle bir görüntümüz olmuş olacak. Şimdi hemen ikincisini de yapalım. İğneye ipi nasıl kolay geçiririz? Bununla ilgili de videom var arkadaşlar, izleyebilirsiniz. Her türlü kalınlıktaki iple ilgili bir paylaşım yaptım sizin için. Bunu da eklerim. İzlemek isterseniz, keyifli bir video oldu. 2, 3 ve 4. Şurayı alacağız. Bakın. Şimdi nasıl karar veriyorum? Şöyle elinizle tuttuğunuz zaman zaten burası iki gözümüzün arasına denk geldi. Göz hizasından ayarlıyorsunuz. Şimdi buna göre de hazır ayarlıyorum hiza olarak. 2 tane bıraktık, 2 sıra bıraktık, 2 sıra bıraktık. 2 sıra kullanacağız. Yani nereleri? Buraları kullanacağım. Şimdi örgümün yönüne de bakayım. Örgümüz düz tarafı burası. Nasıl gelecek? Böyle gelecek. O halde burası 3. sıraya denk gelecek. Burası 4. sıraya denk gelecek. Şöyle alıyorum. Bu taraftan böyle çıkartıyorum. Evet. Şimdi diğer tarafından alıyorum. 3. ve 4. sıranın ortasından çıkartıyorum iğnemi. Bir antenden alıyorum. Tekrar ortadan başa geliyorum. Yandan bir ilmek alıyorum. Şu şekilde kilitliyorum. Ve diğer baştan çıkartıyorum. Şöyle bir ilmek alıyorum. Şuradan almayın arkadaşlar, bakın. Buradan böyle alırsanız şurada bir boşluk oluşturmuş olursunuz. Yandan tek tel alın. Evet. Ve tekrar şu ortasından çıkartıp kilitliyorum. Uzak bir yerden çıkıyorum. İlmek ortalarından çıkmaya çalışın. Şöyle boşluklardan. Evet, bunu da boyundan alalım. Diğer ucunu da örgünün içerisine çekelim. Evet. Bu detayımızı da tamamladık. Bakın şimdi form vermek çok önemli arkadaşlar örgüde. Yani bunu formladık. Bunu böyle bırakırsanız aradaki farkı rahatlıkla görebilirsiniz. İplere siz kendiniz şekil vereceksiniz arkadaşlar. Örgülere şekil vereceksiniz. Bakın. Antenlerimiz tamamlanmış oldu. Şimdi hadi gelin yanaklarını yapalım. Pembe tonlarında bir ip alabilirsiniz. Şimdi altı sık iğne ile sihirli halka oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sihirli halkamı kapatıyorum. Ve en baştakine şöyle ilmek kaydırmayla birleştiriyorum arkadaşlar. Şöyle bir ip keselim. Şöyle çıkartayım. İğnemi ipimi geçirdikten sonra yapacağım işlemi göstereceğim size. Bakın şu ilmekten geçiriyorum. Sonra tekrar dönüyorum. İlmeğimin içinden alıyorum. Ve güzelce bir bitiriş yapmış oluyorum. Gördünüz mü? Şöyle düğme gibi oldu adeta. Şimdi bir tane daha yapalım. Tekrar görelim. Bir, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle sihirli halkamı kapatayım. İlmeğimi şu şekilde kaydırmayla birleştireceğim.
ilmek kaydırma yapıyorum. İpimi kesiyorum. Sonra ilmeğimi çekiyorum arkadaşlar. Hemen iğnemize geçirelim. Bakın. Şu geçirdiğimiz ilmekti zaten, yanındakinden önden arkaya doğru alıyorum. Sonra ilmeğimin bir de bakın şu tarafından alıyorum. Ve hemen kapama gerçekleşiyor. Pek keyifli. Evet, şimdi ne yapalım arkadaşlar? Bakın. Gözümüze hizalamışız. Bunu yapıştırabilirsiniz. Ben şöyle bu videoda dört tarafından tutturacağım kafayı arkadaşlar. Göze hizalıyoruz. Şöyle 2 sık iğne bırakarak yanağımızı konduruyoruz. Göze hizalıyorum. Şöyle bakarak koyabilirsiniz. Evet. Neredeyiz? Şuradayız. Şuradan şöyle bir alayım arkadaşlar. Sonra alttan iğnemi geçiriyorum ilmeğe. Bir sonraki ilmekten geçiriyorum aynı yere. Sonra şuradan yapalım bir tane. Şu ilmekten geçirelim. Yanındakinden geçirelim ve şu aynı yere. Yanındakine geçelim. Şunu alalım. Yanındakine geçelim. Aynı yere batalım. Evet. Şimdi şu başlangıçtaki iple düğümleyerek sabitleyeceğim. Dediğim gibi sıcak silikonla mesela yapıştırabilirsiniz. Şuradan iplerimin uçlarını çekeyim. Bakın. Şöyle formunu da verelim. Şimdi diğerini de yapalım. Göz hizasına koyuyorum. Şöyle. Şimdi şuradan alalım. Şöyle tepeye geçirelim. İki sıra boyunca yapıyorum arkadaşlar. Alttan yukarıya alıyorum ipimi. Şöyle bir tutturmuş oluyorum yani. Şöyle ilmekten geçiriyorum. Yanından geçiyorum ve aynı yere batıyorum. Şöyle buradan alalım. Şu şekilde aynı yere. Bakın. Bu sırada konumlandırdık. Aynı şekilde devam ediyorum. Simetri olsun. Görüntüde bir bozukluk olmasın diye. Şuradan da alalım. İlmeklerin tamamından işlem yapmış olmanız görüntü açısından daha güzel sonuç almanızı da sağlar. Bunu da belirtmiş olayım arkadaşlar. Şimdi uçları bağlayalım. Bu kısımdan iplerimizin uçlarını çekelim. Bakın oluşmaya başladı. Şimdi daha da boyutlandıracağız. Göz işlemelerimizi yapalım. Bunun için bir miktar beyaz ip alacağım. Evet. Hemen ipimizi geçirelim. Şöyle boyun kısmını kullanalım. Gözün tam yanından çıkacağım arkadaşlar. Şu şekilde şuradan tekrar geri döneceğiz. Tabii kilitlediğimiz için birazcık dönmesi zor oldu.
Evet, bakın. Hemen diğer tarafına geçelim. Gözün yanından, tam ortadan. Şöyle şuradan. Şuradan yaparsak çok altta kalacak. O yüzden telini almaya çalışıyorum ilmeğin. Evet. Tamam. Bu da tamam. Bu şekilde de bırakabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstermiş olayım. Siyahla da yukarıdan da bir dokunuş yapabiliriz. Siyah ipimi katlarına ayıracağım. Çok kalın kullanmak istemiyorum. Şöyle, hatta tek teli yeterli olabilir bile. Bakalım. Şöyle şuradan bir çıkalım. Şu beyaz ipi geçirdiğimiz yerde buluşalım. Şöyle. Şuradan yine telini alalım. Şöyle uzak bir yerden çıkalım. Bakın. Aradaki farkı görebiliyor musunuz? Değiştiriyor hemen. Şimdi şuradan şöyle geleceğim. Önce yandan giriş yapacağım. Bu şekilde iplerinizi çekerken elyaf aralarından geçirmeye dikkat edin. Görünmesin. Bakın şöyle hemen geldim. Şuradan iğnemin ucuyla kendime bir yer açıyorum. İlmeklere de çok zarar vermeden ama sabitleyerek devam edeceğim. Şöyle. Evet. Tamam, oldu bu şekilde. Şimdi şuradan çıkışımızı yapalım. Burada iplerin uçlarını bağlayıp içeriye göndereceğim arkadaşlar ve üstünde elyafla kapatacağım. Şimdi hadi gelin bacaklarla devam edelim. Şimdi sihirli halkamızla yine başlayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ve 6. Sihirli halkamı kapatıyorum. İlk ilmeğimden başlayacağım örmeye. Her ilmeğe çift sık iğne batıyoruz arkadaşlar. Birincisini yaptım. İkincisini yaptım. Üçüncüsünü yaptım. İpimi ben arada yürütmeyi tercih ediyorum her zaman. Biraz. 4 5 6. Bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane oldu. 12 sık iğne ile devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle ipimi alayım aradan. 1 2 3 4 5 6. Her ilmeğe tek sık iğne batıyorum. 7 8 9 şöyle alayım, 10 11 ve 12. Toplamda 6 sıra olacak arkadaşlar. Herhangi bir arttırma eksiltme yapmadan devam ediyoruz. Ben hızlıca örüyorum. Evet, şimdi 6 sırayı tamamladım arkadaşlarım. Bu şekilde ipimizi şöyle bir zincir atayım, çekeyim. Kısa bir şekilde kesebilirsiniz. Diğer bacağımızda hemen örüyorum. Aynı şekilde öreceğiz. Herhangi bir renk birleşmeyecek arkadaşlar. Renk geçişini gövdede yapacağız. Hemen hızlıca ikinci bacağı örüp geliyorum. İkinci bacağımız da hazır arkadaşlar. 6 sıra tamamladıktan sonra hemen bacakları birleştireceğiz. Önce şu ilmek belirleyici olarak koyduğum ipi şöyle bir çekeyim. Onu içeriye gönderelim.
Evet. Şimdi arkadaşlar son sık iğnemizi yaptık. Hemen bacağı alıyorum. Şu son sık iğnemiz burada. Hemen yanından örmeye devam edeceğim. Direkt herhangi bir işlem yapmıyorum arada. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şu son sık iğne üzerine de 12'yi yapalım. Şunu içeride bırakalım. Bakın bir tur tamamladık. Şimdi son sık iğnemiz burada. Bakın bu ilmeği kullanmışım. Yanına hemen 1 2 3 4 ipimizi de düzeltelim. 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Burası bizim başlangıç noktamız olacak şimdi. Şu farklı renkteki ipimizi buraya koyalım. Şimdi bakın burada ilmek atlamayın arkadaşlar. Genelde şuradaki ilmek unutuluyor. Buraya direkt atlanıyor ve ilmek azalıyor o zaman. Son sık iğneden sonra ilk sık iğnemize hemen batalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 aralık vermeden hepsine teker teker batıyorum. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Bakın gördünüz mü? Sayılar denk geldi. 12 bir bacakta, 12 bir bacakta sık iğnemiz vardı. 24 sık iğne ile birleştirdik. Bir sırada herhangi bir artırma, eksiltme yapmadan devam ettik arkadaşlar. Şimdi renk geçişini yapacağız. Siyah ipimize geçeceğiz. Öncelikle şu bacak arası, bacak birleştirme yerindeki oluşan boşluğa bir bakalım. Şu sarı ipimi alıyorum arkadaşlar. Bu şekildeki birleştirmede boşluk kalacaktır. Şuradaki ilmekten şöyle bir sabitleme yapıyorum. Şuradaki tam karşısındaki tek ilmekten göreceksiniz zaten onları. Şöyle geçirip bir sabitleme yapacağım. Şöyle arasına geçiriyorum. Sıkıştırıyorum ve içeriye çekiyorum. Bakın. Şöyle göstereyim. Şimdi bu ipi içeriye bırakalım. Şöyle. Renk geçişimize devam edelim. Renk geçişi yapacağım için son ilmeğimin kapamasını açıyorum. Tığımda 2 tane ilmeğim var. Renk geçişi ile ilgili 2 tane de çok detaylı farklı teknik videolarım var arkadaşlar. Onları da ekleyeyim. Onları da izleyerek uygulayabilirsiniz. Evet. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi videolarımızda gösterdiğim tekniklerden birini uygulayacağım şimdi. Renk geçişimi yaptıktan sonra siyah ipimle öncelikle ilmeklerin arka lobundan, arka ilmekten alarak bir sıra ilmek kaydırma yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Siyah renkli ipimle ilmeklerimin arka lobundan ilmek kaydırma yaparak devam ediyorum.
Her ilmekten bir adet alacağız. İlmek kaydırmamızı yapacağız. Keçe iğneleme yapmayan arkadaşlar bu yöntemi rahatlıkla kullanabilirler bu tarifte. Keçe iğneleme yapmış olduğum videomda Instagram kanalımda var. Onu da eklerim arkadaşlar link olarak açıklamalar kısmına, izleyebilirsiniz. Yapılış aşamalarını izlemek yapmak kadar keyifli gerçekten. Şimdi her ilmeğe arka lobdan alarak ilmek kaydırmamızı yaptık. Bakın gördünüz mü ne kadar muntazam bir geçiş elde etmiş olduk. Normal sık iğne olarak devam etseydim aralardan girdiğimiz için farklı bir görüntü oluşmuş olacaktı. Bu görüntü benim daha çok hoşuma gidiyor. Belki siz diğerini de tercih edebilirsiniz. Tabii o da size kalmış. Ben şu anda bu teknikle devam etmek istedim. Şimdi şu iplerimizi ucunu bağlayalım. Sarı ipi kesmeyeceğim çünkü kullanmaya devam edeceğiz. Evet. Şimdi içeriye bırakalım. Şimdi arkadaşlar tarifte, yazılı tarifte verdiğim, yazılı tarif linkini de paylaşacağım bu arada. Sıraları bu şekilde baz alın. Bu sırayı saymıyorum. Şimdi bir sıra sık iğne öreceğiz siyah iple. Yine herhangi bir arttırma, eksiltmemiz yok ama ilmek atlamamaya dikkat edin. 24 adet olacak. 3 4. Ama nasıl örüyorsunuz? Yine arka ilmekten alarak örüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle arka ilmekten alarak öreceğiz. Beş, 6, 7, 8. Bakın arkadan alıyorum sadece. 9. Sarı ip karıştı. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. Şimdi kapatmayalım çünkü sıra geçişi renk geçişi yapacağız. Bakın bir sıra bu şekilde yapmış olduk. Şimdi sarı ipimize geçelim. Siyah ipimi arkada bırakıyorum. Şöyle sıkıştırıyorum. Şimdi yine tabii arka ilmekten öreceğiz. Arkadaşlar şu aralardaki ilmekleri muhakkak dikkat edin. Atlamayın. Şimdi ne yapacağız? Yine kaydırma yöntemiyle öreceğiz. İpim şöyle katlarına ayrıldığı için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. Şimdi arkadaşlar arka ilmeklerden alarak sarı ipte daha da belirgin oldu bakın. Şimdi hemen ilk ilmeğimin arka ilmeğinden alarak sık iğnelerimi yapacağım. Siyah ipte birazcık örmesi zor. Görme açısından zorluyor. Sizler de öyle misiniz bilmiyorum. Evet, şimdi arka ilmeklerden alacağız. Her bir arka ilmekten almada bir sık iğne yapıyorum ve 24 sık iğneye tamamlıyorum. Evet, ben sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi siyah renkli ipimize geçelim. Yine aynı işlemi tamamlayacağız. Önce arka ilmeklerden alacağım. İlk ilmek kaydırma yapacağım. Ardından her ilmeğin arka ilmeğinden alarak bir sık iğne yapacağım ve 24 sık iğne ile döneceğim. Sarı rengi geçtiğimizde farklı sayılar çalışacağız. Ben bunları hızlıca yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, şimdi sarı ile öreceğimiz sıraya geçelim. Şu ilmeğimi kaçırdım. Sarı ipime geçiyorum. Sarı renk ipimizle arka ilmeklerden alarak öncelikle bir sıra yine ilmek kaydırma yapalım arkadaşlar. Evet. Şimdi arka ilmeklerden alarak 5 adet sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bir azaltma yapıyoruz arkadaşlar şimdi. Bir azaltmamı yaptım. Şimdi 10 sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sık iğnemizi ördük. Şimdi bir azaltma daha yapalım. Bir tel daha kaldı. Alarak azaltıyorum. Şimdi kalan ilmeklerimize sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ne yaptık arkadaşlar? 5 burada yapmıştık, 5 burada yapmıştık. Toplamda 10 oldu. Yani yanlardan azaltmalarımızı yapmış olduk. 10 tane de önde ilmeğimiz var çünkü. Toplamda 22 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi siyah ipimize geçelim arkadaşlar. Şu kapağımızı açayım. Yine ilmek kaçırmamaya dikkat ederek bir sıra kaydırma yapacağım. Şimdi arkadaşlarım, sık iğne yaparak devam edeceğiz. Burada 2 ör, bir azalt yapacağım. 1, 2 örüyorum. Bir azaltıyorum. 1, 2 örüyorum. Şöyle daha kolay olacak şu anda siyah ip için. Biraz azaltıyorum. 1, 2 örüyorum. Biraz azaltıyorum. 3 oldu. 1, 2 örüyorum. Bir azaltıyorum. 4 oldu. 1, 2 örüyorum. Bir azaltıyorum.
5 oldu ve 1 2 ilmeğimiz kaldı. Onları da alıyorum arkadaşlar. Toplamda 17 sık iğnemiz olacak. Bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 şurada 13 14 15 16 ve 17. Tamam. Şimdi sarı ipimize geçelim. Ve bir sıra ilmek kaydırma yapalım. Ardından elyaf dolumuna başlayacağız arkadaşlar. Yine sayı değişikliğimiz var. Devam edeceğiz. Evet, şimdi elyaf dolumumuzu yapalım. Siyah ipimizi de kesebiliriz, artık kullanmayacağız. Siyah ipimi şöyle iğne geçirip içeride bir sabitleyeceğim. Şöyle siyah ipten bir ilmek alıyorum. Şöyle hemen bir düğümleyip içeriye bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi elyaf dolumu yapalım. Bacaklardan başlayarak, dipten başlayarak yukarıya doğru geleceğim. Bu aşamalarda elyaf cımbızı gerçekten pratik ve iş kolaylaştırıcı oluyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Şimdi sağ bacağımızdan doldurmaya başladım. Şöyle iyice temelden yerleşiyor olduğundan emin olarak dolduruyorum. Siz isterseniz gövdenin şu alt kısımlarındayken de elyaf dolumuna başlayabilirsiniz tabi. Sol bacak için şimdi elyaf gönderiyorum. Şimdi yerleştirelim. Evet, bacaklarımızı yerleştirdik. Gövde için devam edelim. Sağlı sollu doldurmaya özen gösterin arkadaşlar. Herhangi bir boşluk kalmasın. Boşluk kalması ürünün ileride formuna zarar verir. Şimdi şu yanlardan doldurarak devam edelim. Şekil verelim. Elimizle de destekleyelim. Şöyle dolduruyoruz. Şimdi örmeye devam edelim arkadaşlar. İhtiyacımız olduğunca dikişi tamamen yapmadan önce yine dolum yaparız. Şimdi 17 sık iğnemiz vardı. Azaltmayla devam edeceğiz arkadaşlarım. 1 örüyorum. Bir azaltıyorum. Parmağımla destekliyorum elyafı. Bir örüyorum. 5 defa bir ör bir azalt yaptık arkadaşlar. Şimdi kalan 2 ilmeği de örüyorum. Ve toplamda 12 sık iğnemiz olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sık iğnemiz var. Şöyle ilmek kaydırmayla sabitleyelim buraya arkadaşlar. Tarifimizde bir sıra daha 12 sık iğne olarak geçiyor arkadaşlar, ama ben burada bitireceğim. Şöyle yapalım. Çünkü uyguladığımız teknikle zaten birazcık
ürünümüzün boyutunda değişiklik oldu. Daha önce de belirtmiş olduğum gibi arkadaşlarım, isterseniz bu kaydırma yöntemlerini yapmadan direkt örerek de devam edebilirsiniz. Siyah ip için tüylü iple üzerinden şekillendirebilirsiniz. Örebilirsiniz. Boyutunda yine farklılık olur. İp ve malzeme değişiklikleri, el değişikliğinde biliyorsunuz zaten boyutta değişiklikler oluyor. Şimdi şöyle bakalım. Daha fazla boyunun uzamasını istemiyorum açıkçası. Bu bizim için yeterli olacak. Şimdi gelin hadi kol yapımına geçelim. Evet, şimdi sihirli halkamızla yine bir başlangıcımızı yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Sihirli halkamızı kapatıyorum. Herhangi bir arttırma eksiltme işlemi yapacağız arkadaşlar. Toplamda 6 sıra boyunca 6 sık iğneden kolumuzu uzatacağız. Hemen hızlıca örelim. Alt sıraya ulaştı arkadaşlar. Hemen kolu şöyle ikiye katlıyorum ve ilmekleri karşılıklı olarak birleştireceğim. 2 ilmekle birleştirdim. Üçüncüyü de şu yandakini şöyle alıyorum ve dikiş için bir miktar ip bırakıyorum. Diğer kolu da aynı şekilde örüyorum arkadaşlar. Kollar tamamlandı arkadaşlar. Şimdi dikişini yapalım. Ardından kanat kısmına geçelim. Öncelikle kafa ve gövde birleşimi yapacağım. Şunu alayım. Gövdemizin arka kısmı şöyle baktığımızda tam ortada. Şu şekilde denk gelecek şekilde. Kafamızın tam ortası da şurada belirledim. Hemen dikişini başlıyorum. Bir kafadan bir gövdeden alarak dikişini yapalım. Böyle zorlanıyorsanız iğnelerle sabitleyerek de yapabilirsiniz. İlmek atlamamaya özen gösterin arkadaşlar dikerken. Mutlaka birleştirmede elyaf dolumuna ihtiyacımız olacak. Boşluk kalan yerlerde elyaf yerleştireceğiz. Aynı şekilde tamamını hızlıca dolaşıyorum arkadaşlar. Şu aralıkta şimdi elyaf dolumu yapalım. Bakın boşluklar var, gördünüz mü? Yeterli bu miktarda. Evet. Şöyle geçiyorum. Burada sabitleyeceğim arkadaşlar.
Şöyle önce ön taraftan çıkalım. Böyle şöyle kafada çekelim. Evet. Şimdi şöyle şekillendirin arkadaşlar el yordamıyla. Şimdi kol dikişlerimizi yapalım hemen. Evet. Şu şekilde düz tarafının kola gelsin istiyorum. Şöyle sarı bölümden ilmek kaydırma yaptığımız yerden tam yanından dikelim arkadaşlar. Bakın şuraları kullanacağım. Şurayı tam böyle yana gelecek şekilde hemen tekrar yönüne bakalım. Tamam, şu şekilde olacak. Tam tersinden çıkıyorum. Bir gövdeden alacağım. Bir koldan alacağım. Şöyle şuradaki ilmekleri alabiliriz. Şurayı ve şurayı. Gövdeden alıyorum. Bir koldan alıp tekrar gövdeye geliyorum. İlmek kaydırma bölümünden diktiğimiz için biraz zorluyor arkadaşlar. Evet. Şu yandaki ilmeği de alayım. Şöyle sabitleyelim. Arka tarafı da kontrol edelim. Şuradan sabitleyerek ipimizi yok edebiliriz. Evet. Şöyle uzak bir noktadan çıkalım. Evet. Aynı şekilde diğer kolumuzu da dikelim arkadaşlar. Ben hemen dikip geliyorum. Evet arkadaşlar, beyaz renk iple kanatımızı örmeye başlayacağız, kanatlarımızı. Onun öncesinde şöyle çiçek telimizi göstermiş olayım size. Çiçek teli olarak geçiyor arkadaşlar. Kanat yapımında tercih edeceğim bu malzeme olacak. Yaklaşık 20 santim uzunluğunda şöyle kestim ve ikiye katladım. İkiye katlı şekilde yaklaşık 20 santim bu şekilde kullanacağım kanat içerisinde. Fazlalığını keseriz. Bir miktar fazla olabilir. En son sarıda kullanacağım. Şimdi beyaz ipimizle zincir çekerek başlayacağız arkadaşlar. Şöyle zincirimi kilitleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 zincir çekiyoruz. Geri dönüyoruz. Tığımın üzerine 2 kez doluyorum arkadaşlar. Üçüncüden başlayarak dörtlü trabzan yapıyorum. 5 tane 4 trabzan yapacağız. 1, şöyle 2 kez dolamamışım. 2, 3, 4, 5, bir tane üçlü trabzan, 4 tane ikili trabzan arkadaşlar. Bir, iki, üç, 4. 3 tane yarım trabzan çalışıyoruz. 1, 2, 3. Şimdi bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. 3 tane yarım trabzan, 1, 2, 3,
4 tane ikili trabzan, 1, 2, 3, 4, bir tane üçlü trabzan, 4 tane de, düzeltiyorum, 5 tane de dörtlü trabzan. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. 5 tane dörtlü trabzan yapıyorum. Zincir şöyle yapalım. Zincir çektikten sonra yükselelim. 2, 3, 4 defa yükseldim. 1 olarak sayıyorum. 2, 3, 4, 5 tane dörtlü trabzanı yaptık. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 3 tane de yarım trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Evet arkadaşlar, şimdi şu şekilde bir görüntü elde ettik. Bakalım. Şöyle. Şimdi arkadaşlar, etrafından sık iğne döneceğim. Sık iğne dönerken yalnız telimle birlikte döneceğim. Şimdi şöyle telimizi alalım. Telimizin şöyle arasından önce bir şöyle geçireyim. Daha sonra sık iğne yaparak başlıyorum etrafını dönmeye kanatın. Şöyle boşluklara sık iğneler yaparak devam edeceğiz. Şöyle ilmek alıyorum. Şöyle bunu da içinden yürütelim. Tel kullanacağım için bir sıra sık iğne dönelim arkadaşlar. Teli de ip gibi arasından yürütüyorum. Şöyle her ilmekte bir sık iğne olacak şekilde devam ediyorum. Şöyle elinizle de düzelterek devam edin. İpimizi de yürütmüş olduk. Şuradan alalım. Köşelerde çift batın arkadaşlar. Burada tek tellerden alarak devam ediyorum. Şu köşeye geldik. Trabzanın başına 2 tane batıyorum. Şöyle devam ediyoruz. Şöyle telimizi çekelim, düzeltelim. Şöyle bu şekilde ilerleyeceğiz.
son birleşim yerine geldik. Şimdi telimizi burada sabitleyelim. Şöyle arkadan, içeriden diğer telle birleştireceğim. Şöyle içinden çekelim. Aynı zamanda hassas bir yapısı var telin. Evet. Şöyle bir yerden daha çekelim. Şuradan alayım. Bu tür malzemeleri çocuk ürünlerinde kullanmıyorum zaten. Yetişkin ürünlerinde, aksesuarlarda kullanabilirsiniz. Evet. Şu şekilde buradan kesebiliriz. Makasımın kök noktasıyla kestim. Şimdi devam edelim. İlmek kaydırmayla birleştiriyorum ve bir sırada ilmek kaydırmayla dönüyorum arkadaşlar. Kanat formunu dilerseniz sertleştirebilirsiniz. Tutkal yardımıyla, yine çiçek tutkalıyla kullanarak birebir ölçüyle hazırlayacağınız çiçek tutkalığına ıslatıyorsunuz arkadaşlar ürünü ve istediğiniz gibi şekillendiriyorsunuz, sertleştiriyorsunuz. Ama böyle de bırakabilirsiniz. Video başında göstermiş olduğum diğer ürünümde mesela tel ya da sertleştirici herhangi bir şey kullanmadım. Ama yine de beni memnun eden bir sonuç oldu. Kullanmanız şart değil. Evet. Şimdi arkadaşlar başlangıç noktama ulaştım. Şimdi buradan yürütüyorum tığımı ve şuradaki sıra aralarını görüyorsunuz. Buralardan şimdi alttan alarak devam edeceğim. Bakın. İpim aşağıda. İpimi şöyle alıyorum tığımı kancasıyla ve yukarıdan ilmek kaydırma olmuş oluyor. Bu şekilde devam edelim. Her bir ilmeğe bir tane batalım. Bakın tığımın kancasında ilmeğim var. Buradan batırdığımda arkadan çıkartıyorum ve ipimi öyle alıyorum. Ve ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Başa kadar ilerliyorum. Bakın. Şimdi buradan ilerleyelim. Aynı şekilde devam edelim. Şöyle geçireyim. Şimdi diğer taraftan şu trabzan sıralarının arasını yapıyoruz. Şöyle hepsine birer tane ilmek kaydırma yapmış olacağız. İlmek kaydırmayı sıra sonlarının ziyadesinde bu şekilde süslemelerde de kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi tığımla çekeyim ipimi arkaya. Dikiş için uzun ip bırakacağım arkadaşlar. Ve bu şekilde bakın. Gördünüz mü? İstediğiniz formu daha rahat vereceksiniz. Şöyle bir hal almış olacak. Evet. Çok minik bir dokunuşla bu hale getirdik. Diğerini nasıl yapmıştım? Bakın. Diğeri de yine
aynı yöntemle. Onda herhangi bir şey yoktu. Bunu da kullanmış olduk telimizi. Hadi diğer yaprağımızı da yapalım. Ben hızlıca örüp geliyorum. Evet, kanatlarımızı tamamlamış olduk arkadaşlar. İkisi de şu şekilde oluştu. Şimdi dikiş yerlerimizin, dikiş noktalarımızı ayarlayalım. Nasıl durmasını istiyorsanız o şekilde sabitleyin önce. Size tavsiyem. Şöyle ortadan iğneleyeyim. Bir bakalım. Evet. Hatta biraz daha yukarıdan olabilir. Bakalım. Şöyle de şekillendireceğim. Evet. Benim için bu şekilde uygun olacak. Sonra düzelteceğiz bu aralıklara. Dediğim gibi eğer tutkallayıp sabitlerseniz onları da ayarlayabilirsiniz. Şu aradaki boşlukları. Zaten çok da rahatsız edici değil. Evet. Şimdi buradan dikişini yapacağım arkadaşlar. Hızlıca ben dikişini yapıyorum. Bir kanattan alıyorum. Bir gövdeden alıyorum. İğneyi çıkarabiliriz. Şunu da şimdilik çıkarayım. Evet. Bu şekilde bir dikiş yeterli arkadaşlar. Şuradan tekrar çıkalım ve buraya sabitleyelim. Şuradan sabitleyeceğim. Evet. Şöyle uzak bir yerden de çıkalım. İlmek arasından. Burada keselim. Tamam. Diğerini dikelim. İğneye gerek yok artık. Evet, burası sırta yaslanacak. Şöyle bir bakayım. Simetri olursa çok iyi olur. Şöyle dikebiliriz. Şu orta yerden hemen sabitleyerek başlayacağım. Ve şu uç noktalar birbirlerine denk geliyor zaten. Oraya doğru devam edeceğiz şimdi. Evet, şu alttan da çekmiş olacağız. Şimdi ortadan tekrar çıkalım. Bakalım. Şuraya denk gelmesi gerekiyor. Oraya doğru ilerleyeceğiz şimdi.
Şu şekilde. Şuradan alayım. Bir bakalım. Evet. Burada sabitleyebilirim ipimi. Ve uzak bir noktadan çıkartacağım. Şuradan tekrar girelim ve şurada keselim. Evet. Tamamlamış olduk arkadaşlar arıcığımızı. Amigurumi arıcık anahtarlık ya da aksesuar da diyebilirsiniz. Tel kullanımı sayesinde istediğiniz gibi şekil verebileceksiniz. Ama belirtmiş olduğum gibi kullanmaya da bilirsiniz. Yine siyah sıralarımız için tüylü ip tercih edebilirsiniz. Arzu ederseniz düz bir şekilde örüp çıkabilirsiniz. Tamamen tercih size aittir. Bugünlük de bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk arkadaşlarım. Bu şekilde içeriklerime ulaşmak için kanalıma ücretsiz abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Videomu beğenmeyi ve kaydetmeyi unutmayın. Hepimizin ellerine sağlık. Hoşça kalın.